8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz podolog Şeyma Gümüş. Şeyma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Şimdi sizi tanıtırken podolog diye tanıttım. Öncelikle izleyicilerimiz için podolog kimdir? İsterseniz bunu bir anlatın. Podologlar üniversitelerden eğitim almış kişiler. Eğitimlerimizi tamamen tırnak hastalıkları üzerine, deri hastalıkları üzerine alıyoruz. Yani bu sayede eğer tırnaklarınızda bir tırnak mantarı varsa, deforme tırnağınız varsa, renk değişimi varsa, batık tırnağınız varsa bunlar hakkında bize danışabilirsiniz. Bunun haricinde derinizde nasır mı var, sil mi var, egzama mı, sedef mi ya da deri mantarı mı var? Bunun arasındaki farkındalığı görüp doktoru yönlendirebilecek kişiler ve ayağınızda doktora gitmeden, problem olmadan bakım yapan kişilerdir. Podoloğun yaptığı işler nelerdir Şeyma Hanımcığım? Ayak bakımı yapıyoruz. Batık tırnaklarda BS bant ya da 3DO tel sistemiyle doğrultma, düzeltme yapıyoruz. Nasır ve sil temizleme uygulamaları yapıyoruz. Çatlak topuk bakımları yapıyoruz. Deforme tırnaklarda şekillendirme, doğrultma, düzeltme, tırnak yatağında şekillendirme yapıyoruz. Bunları yine özel sadece tırnak bakımlarıyla yapıyoruz. Bunun haricinde yaptığımız işlemler hepsi sterilizasyona girmiş frezeler ve özel vakumlu cihazlarla yapılıyor. Şimdi deforme tırnak dediniz. İsterseniz burayı da bir açalım. Yani deforme tırnaktan kastınız nedir ve neden oluşur deforme tırnak? Deforme tırnaklar eğer dışarıdan gelmiş bir baskı, bir koltuk düşmesi, bir darbe almışsa, ayakkabını vurması, batık tırnaktan kaynaklanan bir deforme, şekil bozukluğu ya da çocukluktan kaynaklı doğumdan gelen bir şekil bozukluğu olabilir ya da tırnak çekimi yaptırmışsanız, herhangi bir tırnak mantarınız ya da batığınız varsa çekim yaptırmışsanız bundan sonra oluşan şekil bozukluklarına deforme tırnak diyoruz ve bunlardan kaynaklı oluyor. Bizim yaptığımız işlemlerde tırnak eğer şekil değiştirmişse frezelerle onları şekillendiriyoruz. Podotaping işlemimiz var. Kinezyo teypleri belki bilirsiniz, sağlıkta çok fazla kullanılıyor. Bunu farklı bir yöntemle deriyi dışarıya doğru çekme işlemiyle tırnak yatağında genişletme ve şekillendirme yapabiliyoruz. Bunun eğitimini veriyoruz kişilere, nasıl kullanacaklarını gösteriyoruz. Bunun haricinde eğer tırnağı uzatmışsam belirli bir yere yine BS bant ya da 3DO tel sistemi aslında batık tırnak için kullanıyoruz ama şekillendirme de için de kullanıyoruz. Çünkü doğrultma ve düzeltmede kullandığımız için yine bu sistemlerle birlikte tırnak eğer yukarı aşağıya uzuyorsa, tırnak yatağı, tırnak farklı bir tarafa gittiyse, orada bir dalgalanmalar, şekil değişikliği varsa bunları elimizden geldiğince toparlamaya çalışıyoruz. Ameliyat, operasyon, ağrı, acı, herhangi bir derinin ikinci katmanına gelecek şekilde işlemler hiçbir şekilde yapmıyoruz. Tamamen dışarıdan destekleyici uygulamalarla bu işlemleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Peki deforme olmuş tırnağa protez tırnak yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Zaten hele ki yaz dönemlerinde çok fazla ön plana gelen bir konu bu. Protez tırnaklarda aslında bir yandan çok daha iyi oluyor. Hani dedik ya, tırnak yatağında şekli bozuluyor. Tırnak şekli bozuk olduğu için tırnak yatağını da etkiliyor. Protez tırnak yaptırdığınızda o biraz daha tırnak yatağında genişlemesini ve şekillenmesini de sağlamış oluyor aslında. Evet. Peki bu protez tırnakla onikoplasti arasındaki fark nedir? Onikoplastiği podologlar olarak bizler yapıyoruz. Arasındaki fark kullanılan malzemenin içeriğidir. İçerikte şöyle bir şey var. Protez tırnakta akrilik kullanılıyor. Ama nasıl bir akrilik kullanılıyor bilmiyoruz. Bir sürü yerlerde çok ucuza alabileceğiniz ya da daha kaliteli firmalarla da gidip yaptırdığınızda kaliteli akrilikler de kullanılıyor. Akrilik dediğim onikoplastinin, yani protez tırnakta kullanılan malzemenin içeriğidir. Biz onikoplastimizi Almanya'dan getirdiğimiz malzemelerle yapıyoruz. İçerisi antimikotik içerikli. Yani tırnağın hava almasını sağlar ve tırnak mantarının, bakterinin oluşmasını engeller. Yalnız ne olursa olsun, onikoplasti de yapsanız, protez tırnak da yapsanız, ki sadece içerik farkıdır bu, yapsanız dahi ayda bir yenilemeniz gerekir. Ne olursa olsun ayda bir yenilemezseniz içerisinde, hele ki yaz aylarında protez tırnak yapanlar için de söylüyorum,
toz, toprak, kum taneleri girdiğinde bakteriye neden olabiliyor, iltihaba neden olabiliyor. Çok daha farklı problemler çıkabiliyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Onikoplasti ya da protez tırnakta. Onikoplastide bir ayrıca bizim yaptığımız farklılık şu: tırnağınızda ne gibi probleminiz var? Yani tırnak mantarı varsa burada hani şöyle söyleniliyor mesela, bize bazen şöyle karşı çıkılıyor: tırnak mantarında onikoplasti yapılmamalı ya da protez tırnak yapılmamalı. Tırnak mantarınız varsa ve öyle gezmek istemiyorsanız o tırnağı kapatmak istiyorsunuz. Net. İster zarar vereceğini bilseniz dahi, zaten benim tırnağımın yarısı çürümüş gitmiş, ben psikolojik olarak bundan rahat etmiyorum, bunu yaptırmak istiyorum diyorlar. Tabii ki de bizim istediğimiz ve size önerdiğimiz şey, eğer tırnak mantarınız varsa, ki hatta deforme tırnağınız da varsa, bizim kontrolümüzde onikoplasti yaptırabilirsiniz. Deforme tırnağınız varsa, tırnak mantarınız varsa hiçbir şey yaptırmayın. Tırnak açık kalsın, hava alsın ve lokal solüsyonlarınız ya da lazer yaptırıyorsunuz, lazerlerinizi devam ettirin. Bu çok çok önemli bir ayrıntı. Ama yok, ben kısa bir süreliğine, hiç olmazsa yaz dönemi boyunca bunu yaptırmak istiyorum diyorsanız, işte o zaman protez tırnağa gitmeyeyim de size geleyim, onikoplasti yaptırayım, hiç olmazsa bir ay süresinde bile tırnağımda sorun olmasın diyorsanız onikoplasti yaptırabiliyorsunuz. Burada bizim yaptığımız şey, frezelerin hepsi steril olduğu için, uygulamalar daha temiz ve vakumlu işlem yapıldığı için içeride orada toz birikinti bırakmadan temizleyerek işlem yapıyoruz. Yani daha çok bilinçli kişilerle yaptırıyorsunuz. Bu protez tırnak yaptırdığınızda da çok kötü mü yapıyoruz? Hayır. Gittiğiniz birçok yerlerde, ki ben artık çok güzel yerler de görüyorum, gidip yaptırabilirsiniz. Ama burada önemli olan kişinin bilinci ve nereye ne yaptırdığını bakıyor olması bizim için önemli. Yani burada olmamın nedeni, yani anlatmak istememin nedeni bu. Onikoplastide öncesi temizlik, tırnağa zarar vermeden temizlik, tırnağın altında o mantarlı bölge ya da deforme tırnakta işte o sıkıntılı bölge bırakmadan bilinçli bir şekilde onikoplasti yaptırmanız çok daha iyi olacaktır. Peki bir uzman olarak, podolog olarak sizin protez tırnak olsun ya da onikoplasti dediğimiz işlem olsun, bunları belli süre orayı iyi göstermek için yapıp belli periyotlarda tırnak yapısını dinlendirmek mi doğru olan? Yoksa aralıksız şekilde protez olsun ya da sizin yapmış olduğunuz onikoplasti olsun süresiz şekilde kullanmamız doğru mudur? Süresiz bir şekilde, hiçbir şekilde tırnağın üstünü kapatmamanız gerekiyor. Ben aslında onikoplastiyi bile önermiyorum, yaptırmayın yani. Kendi tırnağınıza işte o yaz dönemi boyunca gelmeden kışın tırnağınıza bakım yaptırabileceğiniz kadar gelin. Yalnız doğuştan tırnak problemleri varsa, tırnağı çekmiş, tırnak kökünü kurutmuşsa, tırnağı ne yaparsanız yapın tırnak şekil bozukluğu kalıcı bir şekildeyse ve belirli bir seviyeye kadar toparlayamıyorsak, onikoplastiyi kişinin psikolojisini rahatlaması için düğüne derneğe gidecekse, açık ayakkabı giyecekse, tatile gidecekse kısa süreli olarak onu rahat ettirmesi için onikoplasti yapıyoruz. Burada demek oluyor ki sadece kısa süreli yapmanızı öneriyoruz. Hadi ben 3 ay tatildeyim diyorsanız ayda bir yenileyeceksiniz. Bazen bazı kişilerde eğer çok fazla kumla, taşla bir şeyle uğraşıyorsa, çok açık ayakkabı giyiyorsa muhakkak bir ayı beklemeden 3 hafta içerisinde de kontrolünü komple çıkartıp, çünkü protez tırnakta bir de şöyle bir şey var, komple temizlemiyoruz. Yüzey alınıyor, üstüne yapılıyor. Alt korkunç oluyor. Sonra da diyorlar ki benim tırnağıma bakteri bulaştırdılar. Hayır, ben ona karşıyım. Eğer tırnağınızı komple temizlettirmezseniz, o ayak nereye giderseniz gidin, altı zaten nemli ve ne olduğunu bilmediğimiz, görmediğiniz bir şey. Görmediğimiz için öyle bırakıyoruz, öyle değil. Aradan 3 ay sonra bir bakıyorsunuz aşağıda hiç tırnak kalmamış. Mantar onu yemiş. Sonra bir bakıyorsunuz çok daha uzun süre bakıma gelmek zorunda kalıyorsunuz, tedavi almak zorunda kalıyorsunuz. Mümkün olduğunca tırnağınızda bir probleminiz varsa ve yazın yaptırmak istiyorsanız, çok iyi anlıyorum. Yaptırın, ki erkekler de çok yaptırıyor bu arada. Yaptığımız bizim işlemler pembemsi değil. Tam doğal, öteki tırnağınıza uygun renk ayarladığımız için erkeklerde de ekstra durmuyor. Çünkü erkeklerde de
yine tırnak problemleri var. Eşleri olanlar bilir, kendinde olanlar bilir. Bu sadece bize, hele ki kendi iş yerimden söz edeyim. VIP bir bakım yapıldığı için erkek bayan ayırt etmeksizin herkesin kendine ait bir odası var. O yüzden hep şöyle söyleniyor: size geleceğim ama utanıyorum. Hani çünkü hani protez tırnakçılarda herkes yan yana birlikte olduğu için bizim burada öyle bir şey söz konusu değil. Ayrı ayrı işleminiz hiçbir şekilde gözükmüyor. Erkeklerde de aynı sorun olabiliyor. O yüzden tırnağınıza onikoplasti yaptırarak doğal görünümlü oje sürmeden yazı kurtarabilirsiniz. Sizi çok rahatlatacaktır. Sadece yaz döneminde sizi rahatlatacak ya da podoloğunuz size diyorsa şekil vermek için, o deforme tırnakta toparlamak için yapalım diyorsa yine zaten kısa süreli yaptıracaklardır, uzun süreli değil. Evet, teşekkürler, sağ olun. Ya bu arada onikoplasti diye bahsettiğiniz şeyin farklarını söylediniz ama tam ne yaptığınızı da anlatır mısınız? Yani bu protezle aynı şey mi? Aslında evet, orayı söylemeyi unuttum. Bizim kullandığımız akrilik daha farklı. Öncelikle tırnağı bir temizliyoruz, toparlıyoruz, kurutuyoruz. Orayı tam böyle sağlıklı, temiz bir yer bırakıyoruz altta. Sonrasında yine o protez tırnakta böyle tozla akrilik sıvısını karıştırdığımız bir jel. Sonrasında tırnağınıza yerleştiriyoruz. Normalde protez tırnakçılarda kullanılanlar UV ışınıyla kapattırılarak aktivasyon alınır. Bizimkisinde öyle değil. Bu kendi kendine aktivasyon oluyor ve kendi kendine soğumaya alıyor ve aradan bir 5 dakika sonrasında tamamen şekillenmiş bir tırnağınız oluşuyor. Sonrasında üstünden biz onu şekillendirerek öteki ayağınızdaki ya da iki tırnağınızda varsa onları ayak parmak şeklinize göre kullanabileceğiniz ve beğendiğiniz şekle göre şekillendiriyoruz. Ojesiz de kullanabilirsiniz, ojeli de kullanabilirsiniz. Bir işlem yapıyoruz. Aradaki fark sadece temizlik, hijyen, kendi kendine aktivasyon olması ve hava alarak antimikotik mikotik içerik olması. aynı zamanda. Evet. Evet. Şeyma Hanım, çok teşekkür ederiz. Ben çok güzel teşekkür bir İyi ederim. ki sohbet geldiniz. oldu. Çok bilgilendirici oldu. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün podolog Şeyma Gümüş ile biz tırnak bakımını konuştuk. Çok güzel bir program oldu. Şimdi 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.